Merhaba, bu analizimizde modern tıbbın belki de en zeki düşmanlarından birini, HIV'i mercek altına alacağız. HIV'in insan bağışıklık sistemini nasıl adım adım, neredeyse kusursuz bir askeri stratejiyle çökerttiğini, bunun arkasındaki biyolojik mekanizmaları ortaya koyacağız. Gelin bu moleküler savaşın görünmeyen cephesine hep birlikte bir göz atalım. İşte bütün bu anlatacaklarımızın merkezindeki soru bu. Düşünsenize, vücudumuz milyonlarca yıllık evrimle mükemmelleşmiş, inanılmaz derecede sofistike bir savunma sistemine sahip. Peki nasıl oluyor da gözle bile göremediğimiz tek bir virüs bu devasa orduyu dize getirebiliyor? Cevap, virüsün kaba gücünde değil, şaşırtıcı derecede akıllı stratejisinde yatıyor. Bu büyük soruyu cevaplamak için izleyeceğimiz yol haritamızda işte bu şekilde. Önce bağışıklık sisteminin komuta merkezini, yani generalini tanıyacağız. Sonra virüsün bu generale nasıl sızdığını göreceğiz. Ardından uzun vadeli yıpratma savaşını, bu savaşın sonunda ortaya çıkan tehlikeleri, modern tedavinin dahiyane mantığını ve en sonunda da her şeyi birleştirip büyük resme bakacağız. Bir savaşı anlamak istiyorsak önce savaş alanını ve tabii ki başroldeki oyuncuları tanımamız gerekir. HIV'in yol açtığı yıkımın adı edinsel bağışıklık yetmezliği, yani sonradan kazanılan. Ve bu yıkımın merkezinde tek bir hedef var. Bağışıklık ordumuzun generali, yani CD4 pozitif T hücresi. Konuyu doğru bir zemine oturtmak çok önemli. Şimdi bağışıklık yetmezlikleri primer, yani doğuştan, genetik olabilir ama HIV'in durumu tamamen farklı. Bu bir sekonder immün yetmezlik. Bunun anlamı şu: doğuştan sapasağlam bir bağışıklık sisteminiz var ama HIV gibi dışarıdan gelen bir faktör bu sistemi sonradan bozuyor. Virüs sağlıklı sisteme sızıyor ve doğrudan en kritik parçasını, yani komuta merkezini hedef alarak bütün savunmayı felç ediyor. İşte bu metafor HIV'in bütün stratejisini aslında mükemmel bir şekilde özetliyor. Virüs, ordunun sıradan askerleriyle, yani piyadelerle uğraşarak zaman kaybetmiyor. Hayır, doğrudan komuta merkezini, yani tüm savunma yanıtını organize eden, yöneten, koordine eden CD4 artı T hücrelerini, yani generali hedef alıyor. Çünkü biliyor ki general düştüğünde ordu ne kadar büyük olursa olsun dağılır, savaş kaybedilir. Peki, güzel, ama virüs bu kadar spesifik bir hedefi nasıl buluyor ve içeriye nasıl sızıyor? Şimdi savaşın moleküler düzeydeki detaylarına, adeta bir kasa hırsızının kilit açma operasyonuna tanıklık edeceğiz. Virüsün hücreye girmesi iki anahtarlı bir banka kasasını açmaya benziyor. İlk olarak virüsün yüzeyindeki GP120 adındaki protein, CD4 hücresinin üzerindeki ana kilit olan CD4 reseptörüne mükemmel bir şekilde bağlanıyor. Ama bu tek başına yetmiyor. Bu ilk bağlanma virüsün yapısını değiştirerek ikinci bir kilide, yani CCR5 veya CGXR4 adı verilen bir koreseptöre de bağlanmasını sağlıyor. Ancak bu iki kilit aynı anda açıldığında kapı açılıyor, virüs zarı hücre zarıyla birleşiyor ve kendi genetik materyalini hücrenin içine boşaltıyor. Ve işin ilginç yanı, virüsün kullandığı bu ikinci kilit, yani anahtar, zamanla değişebiliyor. Biz buna viral tropizm diyoruz. Enfeksiyonun ilk başlarında virüs genellikle CCR5 kilidini tercih ediyor. Bu sayede makrofajlar gibi daha uzun ömürlü hücrelere sızıp vücutta sessizce yayılıyor. Fakat yıllar geçtikçe virüs evrimleşiyor ve strateji değiştirip CCX4 kilidini kullanmaya başlıyor. Bu yeni hedefler sayıca çok daha fazla olan acemi, yani naif T hücreleridir. Sonuç ne mi? Bağışıklık sisteminde çok daha ani, çok daha hızlı ve yıkıcı bir çöküş. Virüs hücreye girdi, peki sonra ne oluyor? Savaş tek bir büyük saldırıdan ibaret değil. Tam tersine kısa süreli bir akut saldırının ardından yıllarca süren sessiz bir kuşatmaya, bir yıpratma savaşına dönüşüyor. Enfeksiyonun doğal seyrine baktığımızda ilk birkaç günde virüs miktarında, yani viral yükte devasa bir patlama görürüz. İşte tam bu sırada çok kritik ve genellikle gözden kaçan bir olay yaşanır. Bağırsak duvarımızı kaplayan lenfoid dokulardaki CD4 hücrelerinin çok büyük bir kısmı yok edilir. Bu ilk darbedir. Ardından grip benzeri belirtilerle seyreden akut sendrom dönemi gelir. Sonrasında ise virüsle bağışıklık sisteminin yıllarca sürecek o sessiz savaşı, yani klinik latent dönem başlar. Ve en sonunda bağışıklık sistemi artık direnemediğinde AIDS evresine geçilir. İşte yıllarca süren bu yıpratma savaşının özeti tam olarak bu cümlede saklı. CD4 hücrelerinin kaybı sadece virüsün onları birer birer avlamasından kaynaklanmıyor. Aslında HIV'in en sinsi stratejisi
bağışıklık sistemini hiç durmayan bir koşu bandına mahkum edip onu yorgunluktan bitap düşürmektir. Bu iki mekanizmayı anlamak, HIV'i anlamaktır. Birincisi doğrudan etki. Virüs, içine girdiği CD4 hücresini bir fabrika gibi kullanır, binlerce kopyasını üretir ve sonunda hücreyi patlatarak öldürür. Bu basit ve yıkıcı. İkincisi ise çok daha sinsi olan dolaylı etki. Hatırlarsanız enfeksiyonun başında bağırsak bariyeri hasar görmüştü. İşte o hasarlı bariyerden kana sürekli olarak bakteri parçaları sızmaya başlar. Bu durum, kalan sağlıklı CD4 hücrelerini sürekli bir alarm durumunda tutar. Sürekli aktive olan bu hücreler bir süre sonra tükenir. Yani fonksiyonlarını kaybeder ve programlı hücre ölümüne giderler. Yani virüs sadece vurduklarını değil, sürekli alarmla geçirdiği sağlıklı hücreleri de yorarak öldürür. Peki, generalimiz olan CD4 hücrelerinin sayısı azaldıkça ve kalanlar da yoruldukça, bunun gerçek hayattaki, yani hastanın kliniğindeki yansımaları ne oluyor? İşte bu noktada o soyut hücre sayılarının nasıl somut ve tehlikeli hastalıklara dönüştüğünü göreceğiz. Bağışıklık sisteminin çöküşü aslında son derece öngörülebilir bir patikayı izler. CD4 sayısı mikrolitrede 500'ün üzerindeyken genellikle ciddi bir sorun olmaz. Ama sayı kritik bir eşik olan 200'ün altına düştüğünde normalde bize hiç zarar veremeyecek olan pneumocystis, ciroveci gibi mikroplar bir anda ölümcül zatürrelere yol açabilir. Sayı 100'ün altına indiğinde tehlike daha da büyür. Beyinde enfeksiyon yapabilen toksoplazma riski ortaya çıkar. Ve eğer sayı 50'nin altına inerse vücut neredeyse tamamen savunmasız kalır. Körlüğe neden olabilen CMV retiniti gibi çok ciddi enfeksiyonlar için kapı sonuna kadar açılmıştır. Bu tablo adeta bağışıklık çöküşünün bir yol haritasıdır. İşte az önce bahsettiğimiz o kritik eşiklerden biri, yani 200, AIDS tanımını belirler. Bir kişiye AIDS tanısı konması için iki kriterden birinin karşılanması yeterlidir. Ya CD4 sayısının 200'ün altına düşmesi ya da Kaposi sarkomu veya PCP gibi AIDS tanımlayıcı olarak bilinen özel bir hastalığın ortaya çıkması. Bu, artık enfeksiyonun son evresine gelindiği ve bağışıklık sisteminin temel koruma görevlerini yerine getiremediği anlamına gelir. Generalin kaybı sadece orduyu başsız bırakmaz, diğer birimleri de tamamen etkisiz hale getirir. Mesela antikor üreten B hücreleri. Onlar kaliteli ve etkili antikorlar üretebilmek için CD4 hücrelerinden gelen yardım sinyaline muhtaçtır. Bu yardım kesilince hem yeni enfeksiyonlara hem de aşılara verilen yanıtlar çok zayıflar. Makrofajlar gibi diğer önemli savunma hücreleri ise virüsü öldürmek yerine onu içlerinde saklayan, vücudun farklı yerlerine taşıyan birer rezervuara, birer truva atına dönüşürler. Bu kadar karanlık bir tablodan sonra şimdi modern tıbbın bu savaşa nasıl müdahale ettiğine bakalım. Tedavinin mantığı aslında virüsün stratejisini tersine çevirmek üzerine kurulu. Amaç, sürekli ateş altında olan bağışıklık sistemine kendini toparlaması için bir nefes alma, bir toparlanma şansı vermektir. Antiretroviral tedavinin yani ART'nin temel felsefesi aslında çok basit ve zarif. Eğer virüsün kendini kopyalamasını yani replikasyonunu durdurabilirseniz yeni CD4 hücrelerini enfekte etmesini de engellemiş olursunuz. Bu süregelen CD4 hücre kaybını durdurur. Düşman ateşi kesildiği anda bağışıklık sistemi yavaş yavaş kendini onarma ve yeniden organize etme fırsatını bulur. Ama virüs çok kurnaz. Çok hızlı mutasyon geçirebildiği için tek bir ilaca kolayca direnç geliştirebilir. İşte bu yüzden en etkili strateji, virüsün yaşam döngüsünün farklı aşamalarını aynı anda saldıran en az 3 farklı ilacı bir arada kullanmaktır. Bu çoklu saldırı, virüsün kaçacak yer bulmasını engeller, çoğalmasını neredeyse tamamen durdurur ve direnç geliştirme ihtimalini minimuma indirir. Evet, şimdiye kadar öğrendiğimiz tüm bu parçaları bir araya getirerek HIV'in vücutta yarattığı yıkımın yani patogenezin büyük resmini tamamlayalım. Bu alıntı bütün bu karmaşık süreci tek bir cümlede mükemmel bir şekilde özetliyor. HIV'in yaptığı şey tam olarak budur. Bağışıklık sisteminin beynini yani organizasyon merkezini ortadan kaldırmak. Bu merkez kaybolduğunda B hücreleri ne yapacağını bilemez, makrofajlar etkisiz kalır ve vücut en basit mikroplara karşı bile tamamen savunmasız hale gelir. Ve işte bu analizimizi noktalarken sizi düşünmeye davet eden bir soru. Milyonlarca yıllık evrimin bir ürünü olan bağışıklık sistemimiz bu kadar sinsi ve zeki bir düşmana karşı ne gibi karşı savunma mekanizmaları geliştiriyor olabilir? Ve daha da önemlisi bilim gelecekte bu savaşı tamamen bitirmek için hangi yeni silahları geliştirebilir? Bu soruların cevapları HIV ile mücadelemizin geleceğini şekillendirecek.